Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlere uzun zamandır kullandığım tığlarla ilgili düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Çünkü en fazla gelen sorulardan biri tığlarla ilgili olanlar. Bu videonun benzeri olan bir tane de iplerle ilgili çekmiştim. Çünkü ipte en az tığ kadar sorulan bir soruydu bana. Kendi düşüncelerimi, hangi ipi neden tercih ettiğimi, daha çok sevdiğimi sizlerle paylaştım. Sizlerinkini de merak ettiğim için benimle paylaşmanızı istedim. O videoyu yayınladıktan sonra o kadar güzel geri dönüşler oldu ki gördüm ki aslında ortak paydada fazlasıyla buluşuyoruz. İzlemeyen varsa eğer onun linkini hemen buraya bırakayım, siz de bir bakın derim. Ama bunun devamında tığlarla ilgili fikirlerimi sizlere aktarıyor olacağım. İzledikten sonra sizinkileri de bu videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Merak edenleri videonun devamını izlemeye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Görmüş olduğunuz gibi önüme koydum kullandığım bütün tığlarımı. Ben tulipçiyim. Zaten beni uzun süreden beri takip eden sevgili dostlarım bunun farkındalar. Tulipten başka tığ ile öremiyorum. Hep söylerim, örgüye yeni başlayan, bu işe gönül veren veya işi olarak düşünen birçok arkadaşım gibi ben de gri tığlarla başladım bu serüvene. Tabii çok öncesinde bilmediğimiz tığları, yıllar önce bunları bulamıyorduk zaten. Elimize ne geçerse, hangi tığ olursa örüyorduk. Zaman içinde tabii ki bizim de özellikle işe çeviren arkadaşlarım çok daha konforlu tığları kullanabilmek adına arayışlara geçti ve bize de çok fazla seçenek sunuldu diyebilirim. Dediğim gibi ilk olarak ben de birçoğunuz gibi grilerle başladım. Daha sonra pembeye geçiş yaptım, setini aldım, en son da kırmızılar ile örmeye devam ediyorum. Bundan aylar önce sizlerle bir video paylaşmıştım kırmızı tığları ilk aldığım dönemde. Yani almasam da olur, pembelerle devam edebilirdim tadında bir şeyler söylemiştim size. Evet, bu süreçte fikrim değişti mi? Değişti. Kesinlikle favorim kırmızı tığlarım. Örmesi çok daha konforlu, keyifli diyebilirim. Arada çok büyük farklar var mı? Hayır, asla çok büyük bir fark yok. Gri ile de örebileceğiniz gibi pembelerle de devam edebilir. Dilerseniz birçok numarayı kullanıyorsanız setini edinebilirsiniz. Setindeki 10 tane tığ, makas ve yün iğneleriyle birlikte bunu satın alabilirsiniz. Aynı şekilde yün iğnesi ve seti kırmızılarda da dilerseniz kullanabilirsiniz. Aradaki minik farklara geçecek olursam. En hafifi içlerinde kırmızı tığ seti, tığların içinde. Ve benim için en önemli özelliklerinden birisi ise, şimdi size göstereceğim, zaman içinde kullanmış olduğum gri tığlar. Bakın, normalde ilk aldığınızda böyle sapsarıdır. Zaman içinde rengi açılıyor ve tığ numarası siliniyor. Şurası silindiği zaman ise hangi tığ olduğunu anlamak tabii ki birazcık zorlaşabiliyor. Çok fazla profesyonel, uzun süre yapan arkadaşlar hani numara olmadan da tığ çözebilecektir ama o kadar farklı artık kullandığımız tığlar var ki mesela şimdi bakın, bunun tamamen silinmiş, görüyor musunuz? Tamamen. Bu silinmek üzere. Bu sıkıntıyı maalesef pembede de yaşıyoruz. Pembede de çok fazla kullandığınız tığın üstünde numara şu şekilde kayboluyor. Şurası boya olmadığı için onda boyasının kaybolması gibi bir sıkıntı yok. Kayganlığı, örüş konforu aynı şekilde devam ediyor. Rengi açılan grilerde örüş konforu maalesef zamanla kayboluyor. Pembelerde de o sıkıntı varken kırmızıda tulip onu tamamen aşmış. Dilediğiniz kadar kullanın uzun süre. Bütün numaraları, tığların, bakın benim en çok kullandıklarımdan, bu tığın haricinde onu da size söyleyeceğim. En çok kullandıklarımdan biri 3 milim ve 2,5 milimdir. 3,5'u da kullanırım. Bakın hala ilk günkü gibi hem numarası duruyor hem de hiçbir şekilde
Şu kısmına bir şey olmadı. Hatta tığım kullandıkça daha da güzelleşti diyebilirim. Kullandıkça daha çok sevdim bu kırmızıları. Şimdi bahsetmek istediğim size bu tığ setinde 8 tane, bunu saymıyoruz, bunu ayrıyetten satın aldım. İçinde 8 tane tığ var. Bu tığ 8 taneyken bu set 10 tane. Yalnız aradaki fark, bu 1.8 ile başlıyor. Çok ince bir tığla başlıyor. Bakın bu 2 milimi, bu da 1.8 milimi. Bu 2 milimi. Şöyle göstereyim. Böyle devam ediyor. Buradaki en büyük tığ ise hemen tekrar göstermek istiyorum. 5 milim. 1.8'den başlıyor. 2 ile 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 diye devam ederken 4 ve 5 diye devam ediyor. Hemen size şimdi hepsini göstereceğim sırasıyla. Hangisinde ne numara olduğunu belki bilirseniz sizin için daha faydalı olacaktır. 1.8, 2, 2.20, 2.5, 2.5, 3, 3.5, 4 ve 5 olarak devam ediyor bu set. Daha ziyade şunu öneririm size, ince tığlarla çalışan arkadaşlarım kırmızıya yönelebilir. Dediğim gibi 1.8 ile başlıyor. Bunu hemen bir kenara ayırıyorum. Çok memnun olduğumu, çok severek kullandığımı, eğer evet Damla ben buna bir bütçe ayırırım diyorsanız eğer, kırmızılar favorimdir. Tek tek maalesef ülkemizde satışı yok. Bu kırmızı set grubunda ara numaraları mevcut. 3.25, 2.75, 3.75 gibi. Bende 3.25'i var. En kısa sürede 2.75 ile 3.75'ini de edineceğim bu kırmızı setin. Çünkü ara numaraları ben çok fazla kullanıyorum. Videolarımı takip eden arkadaşlarım biliyor. Yani ben bunu yurt dışından satın aldım ve 8 tane tığım, şu anda kırmızılarda 9 tane oldu diyebilirim size. Pembelerde ara numaralar yok. Pembelerde ara numara yok. Ama grilerde ara numaraları bulabilirsiniz. Mesela şunu hemen göstereyim size. 3.75 gride. 3.25, 2.75 ve 3.75 gibi ara numaraları grilerde bulabilirsiniz. Grileri tek tek, zaten gride set olarak satış var mı tam olarak bilmiyorum ama tek tek satılıyor. Pembe setle satıldığı gibi böyle tek tek de satın alabilirsiniz. Pembenin de örümü çok keyiflidir. Benim için en büyük sıkıntısı, dediğim gibi, zamanla çok kullandığımız tığlarda numarasının yazan yer kaybolabiliyor. Onu kaybetmemek için üstüne belki bir şey sürüp de devam edebiliriz. Bir takım çözümler tabii ki yapılabilir. Setine gelecek olursam, onun setinde ise tığ numaramız 2 milim ile başlıyor. Yani kırmızılarda olan 1.8, pembelerde yok. 2 ile başlıyor. 2.20, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 ve 6 milimle devam ediyor. Yani burada kalın tığ grubuyla ürün çalışan arkadaşlarımın da pembeye yönelmesini tavsiye ederim. Diğerinde biliyorsunuz kalın olarak 4 ile 5 var. Orada mesela 4.5 yokken burada 4.5 var. Orada 6 yokken burada 6 var. 5.5 var. Bunları hani size hatırlatmak isterim ki hiçbirisi yoksa elinizde ve hangisini alayım diye düşünüyorsanız, kalın ürün gruplarıyla çalışanlar mutlaka ve mutlaka bu seti almalı. Çünkü diğerindeki kalınları ayrıyetten tekli halde yurt dışından almanız gerekecektir. Bunu belirtmek isterim. Dediğim gibi ısrarla çok keyiflidir. Grileri de örmesi oldukça, kullananlar mutlaka bilir. Grileri de örmesi keyiflidir. Ben size avantaj ve dezavantaj, ufak minik, aslında çok minik avantaj ve dezavantajlar bunlar. Onlardan bahsediyorum sadece. Yeni alacak arkadaşlarıma fikir olması amacıyla. Favorim, tekrar söylüyorum, kırmızılar. Siz eğer bu grupları kullanıyorsanız, fikriniz ne, deneyimleriniz nasıl bana söylerseniz tabii ki çok mutlu olurum. Bu arada
Ayrıyetten buraya ahşap tığlardan da getirdim. Lamia'nın var mesela, Pony'nin var burada. Mesela bu 2,5 milim, bu 4 milim. Bunları ne için önereceğim size, onu da söylemek istiyorum. Bu tığları sık uçak seyahati yapıyorsanız eğer ve uçakta da örerim, ben her yerde örerim diyenlerdenseniz siz de bu ahşap tığları yanınızda uçağa sokabiliyorsunuz. Bunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Siz de lütfen bu tığlardan edinin, sık uçan arkadaşlarım. Kullanın derim. Örmesi onlarla da keyifli. Tabii ki bunlara alışanlar için bir tık zor olsa da oldukça keyifli. Ve şimdi gelelim. Bunlarla örüyorum. Çok güzel. Size burada başka bir üründen de bahsetmek istiyorum. Hemen onu getiriyorum. Bana en çok sorduğunuz sorulardan biri motif bloklama tahta. Bunu ben öncelikle söyleyeyim. Çok fazla soru geliyor. Trendyol'dan satın aldım. Evet, çok memnunum. Çok severek kullanıyorum. Ahşap, şimdi size göstereceğim bakın ahşabın kalınlığını. Daha öncesinde farklı yerlerden de alıp kullandığım vardı. Bunun neredeyse 1/3 kalınlığındaydı. Kırılıyor. Sunta gibi böyle bükülebiliyor. Çubukları çok ince ve kısa ve kullanışsız oluyor açıdan. Şimdi bunun çubuklarını zaten anlıyorsunuzdur, uzunluğunu. Ben size şöyle hemen göstereceğim. Bakın kalınlığını ve motifleri bloklama şeklini. Bu çok mu gerekli? Aslında çok gerekli tabii ki değil, ama bizim gibi bu işe gönül veren, severek yapan dostlarımız da illaki hani böyle motifleri kalıp gibi düşsün istiyor. Bakın normalde de motifim zaten nasıl düşmüş size hemen göstereyim. Şöyle düşmüş. Ama ne yapıyorum? Hemen bunu mesela getiriyorum. Böyle yerine yerleştiriyorum hemen ve ütülenmiş gibi sanki buradan çıkıyor. Bunu böyle birleştirdiğimizde de bakın hemen yerleştirdim. Çok güzel bir şekilde düşüyor. Tavsiye ediyor muyum? Evet, bunu da tavsiye ediyorum. Bence örgü malzemelerinizin içine mutlaka bunu da katmalısınız diye düşünüyorum. Ben kendi dilim döndüğünce kullandığım malzemelerle ilgili sizle fikirlerimi paylaşmaya çalıştım. Lütfen siz de deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız ben de sizden faydalanmış olurum. Hem de bu videonun altında okuyan arkadaşlarım için de bir fikir, bilgi kaynağı olmuş olur. Umarım işinize yaramış ve güzel bir video olmuştur sizler için. Ben her zamanki gibi eğer hoşunuza gittiyse bir kalbinizi rica edeceğim sizden. Buraya kadar izleyen bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.